Daha önce beğeni sayısına ulaşılırsa tablolardaki dünya dışı varlıkların gösterilmesiyle ilgili video yapacağım demiştim ve işte o video karşınızda. Antik çağda veya daha öncesinde dünya dışı varlıklar tarafından ziyaret edildik mi? İşte bu soruya cevap Hindistan'dan geldi. Hindistan'ın Karama bölgesinde bulunan 10.000 yıllık olduğu düşünülen kaya resimleri uzaylılara ait ilk bulgular olabilirdi. İşte bu bilgilerin ışığında tıpkı bu mağara resimlerini çizen sanatçılar gibi bazı ressamlar da dünya dışı varlıkları görmüş müydü? Bundan 2000 yıl önce Mayaların yaşadığı dönemde yazılan Sanskritçe epiklerin çoğu Vinamas adında efsanevi uçan makinelerin varlığından söz ediyor. İnsanlar sonrasında Vinamaslıların anlattıklarına benzer şekilde UFO gördüklerini iddia etti. İşte bu bilinenlerin ışığında sonraki tarihlerde bazı ressamlar tablolarında dünya dışı varlıkları resmetmeye başladı. Şimdi biraz eskiye gidelim. Sego Kanyonu'ndaki bir mağara resmi. M.Ö. 3000 ila 5000 yılları arası. Anasizi kabilelerince çizildiği düşünülmekte. Early artists mixed minerals, clay, charcoal, and ochre with spit or animal fat to create paint. Resimleri çizerken birleştirdikleri bileşenleri gördünüz mü? Sanat işte o zamandan ve hatta öncesinden beri var. Perhaps they were documenting what they knew about the net like modern scientists, or marking their tribal territory. Peki insanoğlu gördüğü şeyleri resmederek belgeliyorsa, o halde bu onların dünya dışı varlıkları da gördüğünü mü kanıtlıyordu? İşte çizilen bu resme baktığınızda abartılı gözler, büyük kafatasları ve garip şekillerde varlıklar gözükmekte. Resmi incelediğimizde net bir şekilde görülüyor ki bir insan sureti ya da şablonu asla aktarılmak istenmemiş. Özellikle iri gözler ve antene benzer kulaklar veya kafa kaslarına benzer bir şey taktıkları belirtilmiş. Normalde mağara resimlerinde görmeye alışık olmadığımız şekilde garip teknoloji benzeri çizimler görülmekte. Milattan önceki bu eski zaman diliminde gerçekten dünya dışı varlıklar bu kabileleri ziyaret etmiş olabilir miydi? 11. yüzyıldayız. Mesih İsa'nın çarmıha gerilmesinin anlatıldığı bir fresk yani duvar resmi. Katedralin iç duvarındaki resmin sağında ve solunda garip iki cisim bulunmakta. Fresco of a crucifixion of Jesus painted on a wall in an 11th century cathedral in the country of Georgia. And if you look closely at the top left and right corners, you can see that objects, they appear to be some sort of flying crafts. Cisimlerin alt kısımlarından çıkan ışıklar veya alevler bile gösterilmiş. Sanatçı bize bu uçan dairelerin İsa'nın ölümü sırasında bulunduğunu söylüyor gibi görünmekte. Buna benzer cisimleri başkaları da görmüş olacak ki 1350 yılında yani birkaç yüzyıl sonra İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi isimli başka bir tabloda bu cisimlere yer verilmiş. Bu sefer farklı formlarda. Tablonun bulunduğu Visoki Manastırı, Sırbistan'ın Kosova eyaletinin batı kesiminde yer almaktadır. 1327 ve 1335 yılları arasında Decani kralı Stephen tarafından yaptırılmış ve onlara göre Rabbin yükselişine ithaf edilmiştir. Sahnenin sol ve sağ üstünde direksiyon kontrolünde bulunan varlıklar ve onların yönlendirdiği iki uçan cisim görülmektedir. Bunlara melek figürü diyemeyiz çünkü melekleri kanatlı bir şekilde hemen orta kısımda görebiliyoruz. Bazıları bu iki şeyi güneşe ve aya benzetmekte. Ancak o zamanlardaki Hristiyan inanışına göre insanları güneşe veya aya benzetmek küfür olarak görülmekteydi. Bu varlıklar neydi? Milattan sonra 1000-1300 yılları arasında dini ibadet yerlerinde görülen sanat eserlerinde tutarlı bir şekilde gösterilmelerinin amacı neydi? Ve neden orta çağlardan sonra dini sanat eserlerinde hiç görünmediler? İlk sanatçılar ve Ortodoks Kilisesi bugün bizden gizlenmiş olan eski uzaylılarla ilgili bazı gerçeklerin farkında mıydı sizce? Yoksa bu çizimler sadece sanatçıların hayal güçleri miydi?
The Annunciation Saint Edimus isimli çizim, İtalyan sanatçı Carlo Crivelli'nin duyurunun sanatsal bir uyarlamasını gösteren bir sunumu. Hemen alt bölümde kilise ve özgürlük kelimeleri yazmaktadır. Hemen üstte bulutlarda, sizin de ilk fark ettiğiniz gibi dairesel şekiller ve bir ışık hüzmesi bulunmakta. Bulutlardan dünyaya açılan bir boyut gibi görünen bu görüntünün içerisinden bir tanrının ya da dünya dışı varlıkların bir kitaba bakarak dua ettiği görülen birisiyle iletişime geçtiği çıkarımını yapabiliriz. Bu her ne kadar bariz bir şekilde Tanrı ile iletişime geçme olarak düşünülse de dünya dışı varlıklarla ilişkilendirenler de bulunmakta. İşte belki de bu varlıkları en net aktaran tablolardan biri. Mesih'in Vaftizi isimli tablo. The Galder tarafından oluşturulan bu tabloda Yahya'nın Ürdün Nehri'nde İsa'yı vaftiz ettiği İncil'deki sahneyi gösteriyor. Bununla birlikte bu sahne olay yerine ışık saçan ve olay yeri üzerinde uçan daire nedeniyle özellikle ilginçtir. The Galder'ın zamanın seçkin sanatçılarından biri olarak ününü göz önünde bulundurursak bu çalışmanın ciddiye alınması amaçlanmış ve İsa'nın dünya dışı bir varlık olduğu ya da onlarla iletişime geçtiği belirtilmişti. Halbuki Mesih İsa dedikleri Hz. İsa sadece yaratıcı olan Allah'tan emir alan peygamber vasıflı insandan başka biri değildi. Çoğu çizimde dünya dışı varlıklara ya da başka sebeplere bağlamaları bunu anlayamadıkları için olabilir. Ve geldik Leonardo'nun o ünlü resimlerinden birine. 1516'da yapımı biten Vaftizci Yahya ismi verilen tablo. Başparmağı havada, üzerinde kürke benzer bir kıyafet ve Hristiyanlığın sembolü olan haç işareti. Fakat bu tablo sandığınız kadar masum olmayabilir. Daha önceki videolarında da Da Vinci'nin şifreleri sevdiğini ve bunları saklamak için aynalama yöntemini kullandığını söylemiştim. Ki kendisi yazıları da tersten yazardı. Bu tabloda bu yöntemi uygularsak eğer, tam orta bölümde bir figür belirdiğini görürüz. Bu tıpatıp günümüzde kullanılan UFO formlarına çok benzemekte. İri gözler, büyük bir kafatası ve küçük bir ağız. Dikkat ederseniz bu figür öyle titizlikle buraya bile isteye eklenmiş ki bunu burun, ağız ve göz gibi kısımların uyum içinde yerleştirilmesinden ve tamamlandığında net bir figür oluşmasından anlayabilirsiniz. Hatta tablodaki kişiyi aradan çıkardığımızda gözünüze daha net görünecektir. Bu her ne kadar garip gelse de bir gerçek. 14 Nisan 1561 Almanya'nın Nürnberg halkı sokaklara çıktığında gözlerine inanamaz. Çünkü silindirik biçimde toplanmasını andıran uçan cisimler gökyüzündedir. Ve kısa süre içinde savaşmaya başlarlar. İşte bu olayı 5 yıl sonra 1566 yılında Avustralyalı mimar Hans Glaser ahşap bir oymaya işlemiştir. Eğer ahşap oymanın sağ alt tarafına bakarsanız iki çift uçan cismin düştüğünü görürsünüz. Şehirdeki birçok görgü tanığına göre savaşa katılan yüzlerce küre ve silindirik cisimler vardı. Bu savaşı şehrin dışına doğru inen büyük siyah üçgen nesnenin ortaya çıkması izledi. Burada garip olan ve bizi düşündüren şey ise bu resmi anlatan kişinin hatta öncekilerinde hiçbir referansa veya bilgiye sahip olmadan uçan bir cismi nasıl hayal edebileceğiydi. Henüz yaratılmamış veya oluşmamış bir şeyi benzerine çok yakın bir şekilde göstermek mümkün olabilir miydi? Elbette hayır. Ve işte bu düşünce burada anlatılanların gerçek olabileceğini gösteriyor. Tıpkı Antik Mısır zamanında taşlar üzerine işlenen ve inanılması güç bir şekilde bugünkü teknolojiden yüzyıllar önce haber veren bu hieroglifler gibi. Bu işlemeler de tıpkı Avustralyalı mimarın o gördüklerini çizmesi gibi tamamen gerçek. Ve son resim. Bu resmin adı Meryem ve Aziz Giovannino. 15. yüzyıla ait bir tablo. Palazzo Vecchio'da asılı olan tablo, Louvre koleksiyonunun bir parçasıdır. Resimde Meryem'in sol omzunun üstünde disk şeklinde bir nesne görülüyor. Silindirik bir biçimde ve parlakça görünen bu cisim, tasvir edilen UFO araçlarına oldukça benzemekte. Sağ omzunun üstünde ise garip yabancı yaratıklar güneşe doğru yükseliyor ya da aşağı doğru iniyorlar. Belki de bunlar sadece birer yıldız olarak çizilmiştir. Hemen orta kısımda bir adam ve köpeği dikkatli bir şekilde bu uçan daireye benzer parlak cisme doğru bakmakta. Meryem'in dua etmesi ve çocukların endişe içinde olması bu cisimle ilgili olabilir mi?
İşte bu resim ve diğerlerinde olduğu gibi birçok tabloda ya da görsel anlatımlarda dünya dışı varlıklar gösterilmiştir. Sizce dünya dışı varlıklar gerçekten de var mı? Dünyamızı eskiden beri ziyaret ediyorlar mı? Bu konu gözüme oldukça araştırmaya değer geldi ve ikincisini yapmayı düşünüyorum. Eğer sen de böyle istiyorsan sadece videoyu beğenmen yeterli. Ben Nigma. Çözmemiz gereken daha çok sır var.